TRT tarih dizileri çeke dursun, ülkenin ilk şehirli, tesettürlü popüler dizi karakteri Nursema, Show TV'de Kızılcık Şerbeti'nden, ilk cübbeli popüler karakteri Cüneyt de Now TV'de Kızıl Goncalar'dan çıktı. İkisi de peş peşe aynı yapım tarafından izleyiciye sunuldu. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yorumlarda yazın. Ben de konuşacağım ama gelelim Kızıl Goncalar'a. Welcome to Scortopia. Dizi Zeynep'i çocuk yaşta evlilikten kurtarma planlarıyla başladı. Çocuğu yurt dışına kaçıramayınca bari burada okusun dendi. İş büyüdü, kız çocukları okusun kampanyasına evrildi. Ardından Cüneyt gibisini bulursa da kaçırmasına döndü. Gerçi uluslararası karanlık yapıları dize getiren Cüneyt, dizinin sonunda 5 yıl rehab yatması gerekecek kadar sorunlu biri çıkıverdi. Kritik yani eleştiri, günlük kullanımının aksine olumlu da olabilir, olumsuz da. Olumlu kısmında Kızıl Goncalar'ın güçlü yönlerini açıklayan içeriklerin en esaslarını zaten bu kanalda izlediniz. Çarşaf çarşaf anlattım. Sıra geldi olumsuz eleştirilere. Şimdi seriyi tamamlarken dizinin anlatısını daha sorgulayıcı bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Önce sığ sularda başlayıp sonra derinine, popüler kültür, ideoloji ve siyaset üçgenine birlikte yüzeceğiz. Başlıyoruz. Yerli dizilerin aynı kalıpları ısıtıp seyirciye dayattığı bir dönemde Kızıl Goncalar emek verilmiş, kafa yorulmuş, bu vasatın içinden sıyrılabilen özgün bir proje olarak ekrana çıktı. Yazımı, yapımı, oyunculukları, işçiliği ile farklı bir yerde duran bir dizi. Zaten bu seride bu fark nedeniyle var. Ancak nihayetinde art house bir filmden bahsetmiyoruz. Her hafta 2,5 saatlik bölümü çekilen bir diziden ne beklenirse Kızıl Goncaları da o çerçevede değerlendirmek gerek. Dizi o filme gönderme, bu kitaptan alıntı yaparken, biraz sağıma mesaj, biraz soluma mesaj derken, büyük sorulara büyük cevaplar vermeye kalkışırken haliyle pek çok noktada bu yükün altında kaldı. Bu yükün getirdiği bazı kolaycılıklar var. Bunların ikisine daha önce değinmiştim. Mesela en çok intihar barındıran yerli dizimiz Kızıl Goncalar. Öyle ki bazen bir de yetmiyor, aynı gün içinde karakter 2 defa girişimde bulunuyor. Dramatik çatışmayı yükseltmek için böyle hassas konular önünü ardını vermeden çıtır çerez gibi yazılıyor. Kızıl Goncalar nikah bölüm rasyosu en yüksek yerli dizimizde olabilir. Bu konuda romantik komedilerle yarışır. Vakti vifak diye en sonunda da zaten toplu nikahla dizi çoluk çocuk yaşlı topala vermedik bırakmaz. Yine en çok lakin denen dizi Kızıl Goncalar. Türkiye'de her janrın bağlacı ayrı, onu anladım. Aşiret dizisi yazıyorsanız fakat, tarih dizisi yazıyorsanız zira, daha kentli üst sınıf biri ise oysa, şimdi Kızıl Goncalar'la öğreniyoruz ki tarikat dizisi olunca da lakin. Ben senaristlerin bölüm metnini bitirdikten sonra tüm ama ancak fakatları tümünü değiştire basıp lakin yaptığını düşünüyorum. Senaryoda başka bağlaç yok çünkü. Larkin was the only thing holding the Fanila together. Kızıl Goncalar janrını en çok değiştiren dizi de olabilir. Yayındayken tür değiştiren diziler yok mu? Var. Orange is the New Black gibi. Ama bunun bir durdurağı olur. Kızıl Goncalar maşallah aile, dram, aksiyon, macera, aşk, entrika, komedi, fantastik, siyaset harmanlamaktan çok 2 bölüm oraya, 3 bölüm buraya gider. Her seferinde dizinin dili, ritmi değişir. Öyle ki izleyiciye ben hangi diziyi izliyorum diye sorgulatır. Atlamayalım, paralellik rekoru da Kızıl Goncalar'da. Paralel sahneler hani bazen iyidir, bir şey anlatır. İlk bölümde muavine cümle kurmayan Meryem'in gelişimini gösteren bu sahne gibi. Anne, su. Naim. Naim. Yenge buyur. Tabii yenge. Balık. Bir ex Benedict, bir de su rica edeceğim. Tabii. Hanım ne ister? Evladım, benim dilim yok mu? Kızın ağzından konuşturuyorsun. Ama işi o kadar abarttılar ki 2. sezon tutmayınca diziyi 1. sezona sırtladılar. Paralel sahnelerden yürünmez oldu. Bir yandan rütük, siyasi koşullar, seyirci baskısı, ticari kaygılar, maddi imkanlar. Diğer yandan diziyi 40 koldan getirip birleştirirken bir şeylerin hep arkada unutulup kalması, dizi içinde izleyicinin müsamahasına havale edilen çok şey oldu tabii. Ata toprağından Almanya'ya, Balkanlara uzanan, etrafında onca gürültünün koptuğu dergahta oyların bir testeye sığması, koleje giden kız çocukların köy okulu gibi aynı sınıfa doldurulması, kurucu hikayenin kilit parçası olsa da Zeynep'in yaşının Zeynep'ten bağımsız bir ileri bir geri serbest gezmesi, intihar değil cinayet diye polis raporları gösterilen Gülayşe'nin hikayesinin hepten iç edilmesi, kişilere takılmayıp her sorunu kökten çözmeye adanmış, bunun için uluslararası karanlık yapılar
suçlarla yaka paça olan Cüneyd'in en son bir tetikçiyi öldürme derdine düşmesi, bir melek bir şeytan kesilen, her bölüm başka bir hale giren, bir usta tarafından oynanmasa çoktan karikatüre dönüşecek Sade Hüdayi, hele seyircinin heyecanını, beklentisini yükseltip sonra her şeyin gelip 109.63'e bağlanması, hikayenin en tekrar eden açmazı sürekli işte buradan gelişecek diye hedefler gösterip ardından bu hedefleri buharlaştırarak izleyiciyi boşluğa düşürmesi. Kız çocukları okusun kavgası verip okulun unutulması, kadınlar çalışsın deyip yaşlı bakım evi gündeminin arada kaynaması ve tabii ki tüm hikayenin Cüneyd'in illa fanilerin başına geçmesine kilitlenip o beklentideki izleyiciyi hazırlıksız yine ortada bırakması. Atlamak olmaz, bir de evlere şenlik final var tabii. Apar topar kotarılmış duran, bir ilk bölüme bak bir de finale nereden nereye dedirten final. Artık zaten son çeyrekte yapım da diziyi bırakmış gibidir. Ben Paris'te Şanzelize'de Meryem'in Madeleine kurabiye yiyip Levent'e anacağı sahneyi beklerken Cüneyt'le Zeynep'in kapalı çarşı turu bile fena bir yeşil ekranla verilir. Dizi bitmeden yapımcısıydı, oyuncusuydu yapılan açıklamalar, senaristin sessizliği izleyicinin bu ortada kalmışlık, boşa düşmüşlük hissini hepten güçlendirir. Dizi incelemesi denince bu konular konuşuluyor ama bunlar yerli dizi izleyicisinin baştan tolere ettiği, beklentisini ona göre ayarladığı sorunlar. En iyi senarist ve yönetmen bile haftalık 2,5 saatlik formatın altında ezilir. Kaldı ki memlekette dizi diye neler görüyoruz. Serinin bütünlüğü için değindim ama kritikten asıl kastım bu değil. Şöyle bir düşünce egzersizi yapalım. Aradan yıllar geçtikten sonra hikayenin sahibi senarist sizce Kızıl Goncaları nasıl anlatır, ne diyerek işini över? İsterseniz bu noktada videoyu durdurun, kendi yanıtınızı düşünün, öyle devam edin. Şimdi senaristin Kızıl Goncalar röportajında bir önceki dizisinden nasıl bahsettiğine bakalım. Tarikatçıları 70'ler sinemasındaki dini figürler gibi göstermedim. Övünmek gibi olacak ama ben işgalci Yunan generalinin idamına seyirciyi ağlattım. Bir Yunan teğmenine seyirciyi aşık ettim. İzmir'in Yunan işgalini ve Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Vatanım Sensin dizisinde Necati Şahin senaryo başarısı olarak milliyetçi duyguların yüksek olduğu dönemde bir Yunan generalini düşman değil de insan olarak sunabilmesini, izleyiciye sevdirebilmesini anlatır ki haksız değil. Kızıl Goncalara buradan yaklaşırsak öncelikle şu tespiti başa koyalım. Yıllar geçtikçe dizi etrafında kopan tartışmalar hafızalardan silinir, popüler kültürde diziden geri tek bir imge kalır: Cüneyt. Cüneyt tarikatların toplumsal imajının hiç olmadığı kadar düştüğü bir dönemde karşımıza çıktı. Sırat Köprüsü'nden geçiren nalınlardan yanmaz kefenlere, çocuk yaşta evlilikten türlü hurafe ve dolandırıcılıklara, rüşvet fetvalarından akla avretinde vaazlara kadar uzanan bu tabloda tarikatların yaşadığı güven ve itibar kaybı siyasi kutuplaşmaları da aşan boyutlara ulaştı. Cüneyt böyle bir atmosferde ülkenin ilk cübbeli popüler dizi karakteri, popüler ikonu olarak ekrana çıkar. Senaristin bu kez kendisini nasıl öveceği açık. Necati Şahin tarikatların imajının dibe vurduğu bir dönemde sarıklı cübbeli bir karakteri geniş kitlelere sevdirmiştir. Üstelik dindar kesimin sırf orada yayınlandığı için hinlik aradığı bir kanalda. Bu durum aynı yapım şirketinin imzasını taşıyan Kızılcık Şerbeti'nde ilk kentli başörtülü popüler dizi karakterimiz Nursema'nın yine görece seküler bir profile hitap eden Show TV ekranında izleyiciyle buluşturulmasıyla da örtüşür. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne biraz. Seni bozulsun. Kemalist Türkiye'ye yöneltilen muhafazakar eleştirilerden biri, Yeşilçam'ın, televizyonun, halkın gerçek değerlerini yansıtmadığı, dini figürlerin mutlak kötü gösterildiği, Hababam sınıfının Şaban'ından Avrupa yakasının Gaffur'una mübarek isimlerin alay konusu yapıldığıdır. Tövbe estağfurullah, kafir, Yazid heriflik, zındık kafir. Bu eleştiriyi sahiplenen, kültürel iktidara talip olduğunu sürekli yineleyen, devlet kanalında dış yapımlara milyonlar harcayan iradenin bunca yıllık iktidarın
civarında ne bir Nur Sema ne de bir Cüneyt çıkaramamış olması üstüne düşünülmesi gereken bir konu. Tarih ve köy dizilerinden başını kaldırmayan, kentli tabanının bugününü ekrana yansıtamayan, popüler ikonlar üretmekten uzak bu hal, kültürel iktidar iddiasıyla çelişir. Kızıl Goncalar'ın senaristi, röportajda bu Yeşilçam eleştirisini yineler ve tarikattakileri Yeşilçam sinemasındaki gibi iki boyutlu değil, gri yönleriyle anlattığını söyler. Ama Cüneyt grilikten uzak, bembeyaz bir karakterdir. Cüneyt o kadar mükemmel ve hijyenik inşa edilir ki herkesin sevgisini kazanır. Husur Nevi'nden ekleme birkaç sahnede hastalığı üzerinden aklanır, masumiyeti öne çıkarılır. Ha hiddetleniyorsa da Hazreti Ömer gibi haksızlığa gelemediğindendir. Dizinin güzel yanı hemen her karakterin karşı dünyada bir iz düşümü, dengi varken Cüneyd'in eşi Menendi yoktur. Muadili değil ama muhatabı olan, belki başlangıçta bir modern zaman Ebu Talib'i gibi düşünülen Doktor Levent ise Sadi'nin yamağı Arif'ten bile daha beceriksiz, bir işi de tutup tamama erdiremeyen bir figür olarak çizilir. Cüneyt zaten o kadar özeldir ki onun bu dünyaya ait olmadığı her halinden belli. O adeta geçmiş çağlardan bugüne ışınlanmış, aramızda gezinen hem bir eski zaman dervişi hem İslam Rönesansı döneminden bir felsefeci. Cüneyd'in nasıl gerçeküstü bir figür olarak çizildiğine önceki bir videoda değinmiştim. Değinmediğim kısmı ise dizinin sektöre kattığı bir yenilik. Kızıl Goncalar'ın başka bir ilki. Yeşilçam'dan TGRT'nin Evliya filmlerine, oradan TRT'nin şimdiki tarih dizilerine, genel olarak da ortak muhayyilede Evliya denince zihnimizde canlanan resim bellidir. Hani aksakallı, mümkünse nur yüzlü bir pirifani. Casting bile buna göre yapılır. Popüler kültürde bunun istisnası gençlik vurgusu öne çıkan Hazreti Ali tabloları. Ama genel resim bellidir. Sinema dizi sektörüne dönersek, dergahtan böyle genç, zeki, entelektüel, yakışıklı, kapıları kıran atletik bir şeyhin çıkması, genç kadınların Cüneyt deyu deyu dolaşması, adlı adınca diyecek olursak bir velinin, Allah dostunun tensel arzu nesnesine dönüşmesi, Kızıl Goncalar'ın en orijinal müdahalelerinden biridir ki çoktan taklit edilmeye başlandı. Cüneyt artık bir ikon. Diziden taştı, fıtı fıtı yürüyüşü haberlere konu oldu. O hareket tüm dünyada popüler oldu. Şu aralar bu hareketin çılgınlığı yaşanıyor. Sokakta, evde herkes bunu yapmaya çalışıyor. Ünlü isimler ona aşık olduklarını ilan etti. Platonik aşk yaşıyorum ben şu anda kendi kendime. Cüneyt Efendi ile. Ha, Mert Yazıcıoğlu. Ama değil Cüneyt Efendi. Al ideal erkek reçetesi burada dendi. Cüneyt herkesin sevgilisi. No. No. Dizinin sosyal medyadaki takipçileri daha çok dindar kesimden. Ancak televizyon izleyicisi istatistiklere göre ve beklenebileceği üzere ağırlıkla kanalın kendi kitlesi, yani Now TV izleyicisi. Onun içinde de özellikle çalışan kadınlar, il bazındaysa İzmir öne çıkıyor. Bu açıdan dizi gerçekçi bir tarikat evreni var etmek için özen gösterse ve bununla övünse de ana karakterin imajı seküler gözlere göre estetize edilir. Cübbesinin rengi, stili, normalde zevahire önem vermeyen kahramanımızın türlü türlü işlemeli gömlekleri, altına geçirdiği beyaz sneakerlar, entari ya da klasik şalvar yerine modaya uygun bol pantolonu, sünnete göre bıyığını tıraş etmesi ve tam sakal bırakması beklenirken oyuncunun köseliğinin de marifetiyle zahmetsiz kirli sakal tercihi, alışageldiğimiz şeyhlerden farklı bir resim çizer. Ve tabii ki gösterilmeyenler de vardır. Hacı yağı sürmez, hiç elle yemek yemez. Özetle Cüneyt figürü belli estetik kaygılara ve ön kabullere göre süzgeçten geçirilerek sunulur. Kanal itibariyle esas hedeflenen kitle belli ve bu imaj çalışmasına tekrar geleceğim. Ama Cüneyd'in cübbesiyle sarığıyla endam etmesi, ondan gelen mesajların dindar kesimde de karşılık bulması için önemli. Cüneyt bir ilahiyat hocası olsaydı, bazı görüşleriyle çoktan tekfir edilmişti ki günümüzde hazır edilmişleri var. Ne var ki o görüşleri sarığıyla cübbesiyle dergahın içinden dillendirmesi bazı izleyicilerin gardını indirebilir. En büyük nimete hamd, en küçük ihsana şükür.
Dizi her bölüme bir manifestoyla başlar. Bölüm başında tahtaya yazanı Zeynep olarak düşünsek ve finalin oraya bağlanacağını beklemiş olsak da nihayetinde kara tahtanın başındaki senaristin bizzat kendisi. Dizi izleyicisini öğrenci yerine koyar, her bölümde bir ders anlatır. Bu pedagojik olmanın ötesinde didaktik, yer yerde pedantik bir dilin göstergesi. Senaryonun kahramanın yolculuğu şemasını nasıl takip ettiğini anlatmıştım. Bu şema içinde nasıl bir evren kurulduysa bu videonun konusu. Anlatının masumiyetini sorgulamak işim değil ama makuliyetini sorgulayabilirim elbette. Dizinin evrenine uçlardaki seyrinden başlayalım. Tarikatlar ve 28 Şubatçılar. Kızıl Goncalar laik dindar ayrışmasını böyle en uçtan verirken ara tonları ülkenin çoğunluğunu yok sayar. Genel çerçevede dindarsanız tarikattasınız, sekülerseniz de ulusalcısınız. Çeşitlilik dergahın içinde ya da Alkanlı villasında sunulduğu kadarıyla. Merkezin dindarını ya da merkezin Atatürkçüsünü gösterse, başka seçenekler arada görünse, vermek istediği mesajlar zayıflayacak çünkü. Daha ilk incelemede eleştirdiğim gibi tüm ülkeyi laikler ve dindarlar diye iki uçlu bir yapıya indirgediğinizde iki şey yaparsınız. İlki ülkenin tüm sıkıntı ve açmazlarını kimlik sorunu olarak basitleştirir, sınıfsal ve yapısal adaletsizlikleri görünmez kılarsınız. İkincisi toplumu iki kampa bölerek anlattıktan sonra onları kadın sorunu gibi ortak paydalar etrafında birleştirdiğinizde dahi laik dindar kategorilerini perçinlemiş, ülkenin bu iki zıt kutuptan oluştuğu tanımını pekiştirmiş olursunuz. Ve bence bu dizi tarikatları güzelliyor ya da dine saldırıyor gibi eleştirilerden çok daha kritik bir yere işaret ediyor. Dizinin hikayesini buradan yürütmesi ne ülkedeki çeşitliliği yansıtır ne de yeni gerçek ayrım noktalarını. Şimdi dizi bu evrende laik dindar çatışmasına dair hangi ana mesajları veriyor? En tepede Cüneyt üzerinden bir itibar devşirme çabasını pek çok semptomuyla anlattım, daha da anlatacağım. Bunun altında iki ana mesaj var. Yüzleşme ve birleşme. İlkinde dizi tarikatları ve 28 Şubatçıları ırgalar. Bunlar yerine kendi sunduğu gerçek İslam ya da gerçek tasavvufla gerçek Atatürkçülük kategorilerini hedef olarak işaretler. Yüzleşme ve gelişme için ana kaynaklara ve kişilere dönülmeli, ilk tasavvufçulara bakılmalı, Atatürk daha iyi anlaşılmalı. Bu dergahın direkleri 1000 yıldır çakıldı. Ne bedeller ödedik, ödemedim mi ödemiyorum. Biz hep beraber gene öderiz, ben ödeyeceğim. Bütün Müslümanların, bizlerin ilmihalin en başına dönmesi gerekiyor. Biz fena fillah makamını vaat ederken kirli suyla abdest alınamayacağını unutmuşuz. Dizi ikinci sezon laik tarafı ana hikayenin yancısı konumuna düşürdüğü ve dergaha odaklandığı için yüzleşme beklentisi daha çok tarikatta işlenir. İkinci ana mesajda farklılıkları aşıp birleşme. Ayrışmış, birbirini tanımayan bu iki dünyanın ortak zeminde buluşması ki biri dergahta, diğeri seküler ailede yetişmiş ikiz kardeşlerin kavuşması, birlik olması bunun altını kalınca çizer. Şimdi böyle bakınca harika mesajlar. Ancak dizi bu iki ana mesajı verirken konuyu öyle yerlerden tutturur ki esas tartışılması gereken de bu tarzı. Bir şey deyip başka şey yapması. Nasıl mı? İlkinden başlayalım. Dizi bir yüzleşme çağrısı barındırır. Dindar, laik, aydın, halk, herkes birilerini mahkemeye oturtmadan evvel bir kendine baksın, aynada karşıdakini değil kendini görsündü. Sana bir ayna getirdim. Baktığında beni gördü. Ancak zaten uçlarda seyreden dizi daha uçlara evrilir, tarikatçılığın ötesine cihatçı selefilik, ulusalcılığın ötesine iddiatçı enverci damar konulur. Bu daha aşırı örnekler üzerinden eldeki uçlar daha merkez ve daha makul gibi gösterilir. Biraz daha açayım. Tarikat kısmında evet Cüneyt üzerinden bir yüzleşme alanı açılır. Tasavvuf gerçekte böyle bir şeydi, özünüze dönün çağrısı yapılır. Ancak diğer yandan vahiti oyuna sokarak çizgi Taliban'dan IŞİD'den çekilir. Nihayetinde Sadi de hiç fena değil. Bir iki rötuşla Sadilerle de yol yürünür der. Başta Cüneyt ve Sadi iki ucu temsil ederken Vahit'in de terazide yer almasıyla Sadi ortayı, ana akımı temsil etmiş olur. Daha önemlisi dizi daha uçları da göstererek Sadiler
Sabiler giderse yerlerini vahitler alır diye aba altından distopik bir gelecek gösterir. Cüneyt ne kadar beyaz çizildiyse Vahit de o kadar siyah gösterilir. Normalde her karakteri gri göstermekle övünen senarist, oyuncunun da bir mülakatta açıkladığı üzere Vahit'i mutlak kötü olarak çizer. Vahit'in bu kadar kötü olması, bir iki detay hariç bu tek boyutlu anlatımı Cüneyd'i değil Sadi'yi parlatmak içindir. Özetle Cüneyt bir hayal olarak güzel, onun için uğraşalım ama gerçeklere döndüğümüzde Sadi yine candır, gerekirse bir iki düzeltilir denir. Oysa dizide ucundan verilen Sadi ile Vahit'in ne kadar birbirine yakın çizgileri temsil ettiklerini, Türkiye'de bazılarının Afganistan sevgisini yine gerçek örneklerle daha önce açıklamıştım. Dindarlığı bu kadar uçlardan verince seküler kesimi de öyle anlatmak gerekecek. Atatürkçülük zaten daha ilk bölümden ulusalcılık olarak tanımlanır. Suavi'de de önde gelen bir 28 Şubatçı, Levent Doktor desen Atatürkçülüğü baştan Batı karşıtlığı ve anti-emperyalizm üzerinden kurar. Atatürk'ü gider Kaddafi üzerinden anlatır. Atatürk devrimlerinden biz buraya nasıl geldik? Yok Marshall yardımları, yok 2. Dünya Savaşı sonrası liberal dünya, yok postmodernize falan. Hayır. Zamanla, nesille geldik. Kaddafi söylemişti zaten. Tarikatların karşısına Atatürkçülük, ulusalcılıktan biçilince onun da ötesi Suavi irfan ayrımı içinde daha derin yapılanmış iddiatçı anlayış konur. Burada da aynı mantıkla daha uç yorum gösterilerek ulusalcılık ana akımlaştırılır. Evet, iki tarafta da yüzleşmeler vardır. Sade Hüdayi kız çocukların okumasına razı gelir. Suavi'de de 28 Şubat için özür diler ama yüzleşmeden daha çok olumlama hakimdir diziye. Yüzleşme görünümlü bir sırt sıvazlama. Başta dediğimi tekrar edeyim. Ana akım İslam, ana akım Atatürkçülük dizide bilinçli bir tercihle yoktur ki bu uçlardaki aktörler böylece olumlanabilsin. Toparlarsak, Türkiye'de her kesimin karşısındakinden önce kendisiyle yüzleşmesi gibi değerli bir mesajın çizgiyi daha da uçlardaki yorumlardan çizerek eldekileri bir iki rötuşla onaylamaya dönüşmesinin altını çizdi. Yüzleşme hedefinin zımparalandığı başka bir nokta daha var. Dizi bir gelişme hattı çizer ama sonuçta tüm sorunları derin devlete, karanlık yapılara bağlar. Suçlu dış güçlerdir, üst akıldır, derin yapılardır, kardeşi kardeşe kırandır. Yoksa onlar olmasa iki tarafta iyidir, güzeldir. O zaman neyin yüzleşmesi? Madımak katliamı derin devlet operasyonu olsa bile bu insanlar yanarken oradaki bölge halkının tezahürat yapmasını, ateşe su dökmemesini meşrulaştırır mı? Yüzleşme gerekliliğini ikincil bir konu mu kılar? 28 Şubat süreci misal bazı mahfillerden destek gördüyse bu ikna odalarını kuranların sorumluluğunu kaldırır mı? Dizinin en başından beri var olan bu derin devlet, karanlık yapı işleri kenarda yan pencere olarak devam edebilirdi. Milletçe bildiğimiz konular. Ama her şeyin gidip karanlık konseye bağlanması, dizinin tapınak şövalyeleri tarzı bir hal alması, senaristin o pek sevdiği Kurtlar Vadisi'nin çok etkisinde, yüzleşme düşüncesinin de başka kaygıların gölgesinde kaldığını gösteriyor. Konuyu hepten yılların temcit pilavı dış mihraklara bağlayınca ne oldu? Geldik komplo teorilerine. Dizinin bu kadar felsefi geçinip işi son kertede kahvehane muhabbetine bağlaması gerçekten trajik. Komplocu zihniyet üzerinden yüzleşme filan olmaz. Çünkü komplo teorilerinin esas işlevi zaten grubun kendini kurban gösterip suçu dış güçlere atmasıdır. Yüzleşmenin 180 derece zıddıdır. Burası dizinin ikinci mesajı olan birleşmeyi mercek altına almak için çok uygun. Çünkü dizi mesajını tam da böyle bir yerden verir. Laik ve dindarları üç temel üzerinde bir araya getirir. Batı karşıtlığı, beka meselesi ve yerlilik. Orta Doğu'daki yaygın komplocu anlayış, çok kabaca söyleyeyim, ABD'yi Allah yerine koyar. Kadir'i mutlak bildiği ABD'den bağımsız bölgede yaprak dahi kıpırdamadığını düşünür, iç dinamikleri ve aktörleri tamamen görmezden gelir. Kızıl Goncaların da kaç dereden su taşıyıp hikayeyi nihayetinde 1963'e bağlaması dizi için hazin bir son. Bütün dindarları, bütün laikleri aynı heybeye koymayın diyen dizi, Batı'yı tek tipleştirir, şeytanlaştırır, sadece sömürgecilikle özdeşleştirir. Görece daha demokratik ve sıralamalarda daha önde gelen üniversitelere sahip ülkeler olsa da dizinin Batı'yı başörtüsü yasağıyla öne çıkan, laikliğin sert versiyonlarından birini yaşayan Fransa üzerinden anlatması sadece Tanzimat aydınının Paris'i Mekke bilmesine gönderme değil, böyle bir Batı temsili için gerekli bir tercihtir. Şimdi tabii bizde bir adet var. Yani ülkede
başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz, işte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. Bazı onlara isimler de buluruz ve bunlar sebebiyle işte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Batı'nın çifte standartları bir yana, dış politikada işin doğrusu kimse kimsenin dostu değildir. Her ülke kendi çıkarına göre siyaset üretir, kendi kazancını artırmaya bakar. Çıkar ortaklıkları, cephe, denge politikaları yürütür. Peki dizinin bu çiğ Batı karşıtlığı neden önemli? Çünkü uçlardaki figürler bu zeminde birleşecek. Ülke emperyalist Batı'ya karşı bir beka mücadelesi vermektedir. Mesele laiklik İslamcılık meselesi değil, memleket meselesidir ve laik dindar, vatanını seven herkesin bu varlık tehdidi karşısında bir araya gelmesi gerekir. Bu herif karıştıracak memleketi. Bu sadece dergah mevzusu değil diyorum, memleket meselesi Allah aşkınıza. Dizi bu yönüyle yerliciliğe övgü niteliği taşır. Özetle dediği şu, yerli yanlış da olsa hain çıkmaz, dışarıdan gelen İslamcısı, dışarıdan fonlanan seküleri ne yerlidir ne iyi. Dolayısıyla ana hat laik dindar hattı değil, yerliler ve yabanlar arasındadır. Dizi Menderes'ten günümüze çoğu sağ siyasetin kurduğu cephe politikası üzerinden farklı kutupları bir araya getirir. Yani ülkenin karşı karşıya olduğu beka tehdidi karşısında Sadileri, Suavileri yan yana getiren bir vatan cephesi vardır, bir de diğerleri. Batı karşıtlığı, yerlicilik, her şeyin beka sorununa dönüşmesi, gördüğünüz üzere dizi ülkedeki hakim ideolojiyi anlatır. Kızıl Goncalar tüm muhalif görüntüsüne rağmen muktedirin diliyle konuşan bir dizi ve yeni bir dil üretmekten uzak. Kaldı ki 2013 gezi eylemlerinden 2020'ye kadar bu dili aktif yürüten iktidar bile bu dilin dış politikada maliyetin ağırlığı karşısında 2020 sonrası hem bölgeyle hem batıyla ilişkilerde normalleşmenin yollarını aradı. Keza daha özelde dizinin reçete diye sunduğu tarikatlar ve ulusalcıların vatanseverlik paydasında buluşması 2010'ların ikinci yarısında öne çıkan bir dil ve Cübbeli Ahmet Hoca ile Doğu Perinçek yakınlaşmasının zeminidir. Malum iki tarafta birbirini vatanperverlik paydasında övmüştü. Kim bilir belki de senarist bu somut örnekten yola çıkıp yazmaya koyulmuştur. Özetle dizinin çizdiği birleşme dili, muktedirin dilini ve siyasetini farklı ambalajlayarak verir. Kimlerin bu toprakların yerlisi, kimlerin kökünün ya da ipinin dışarıda olduğu üzerine kurulan dilin birleşme değil, başka ayrışma hatları üreteceği ve ürettiği açık. Bu dilin ülkeye getirdiği yer de zaten belli. Kızıl Goncalar özellikle ikinci sezon önünü ardını vermeden tetikleyici sahnelerle sağlı sollu sinir uçlarını kaşırken yorucu bir hal almaya başlar. Senaryonun akışına, vereceği mesajlara güvenememekten, diken üstünde izlemekten gelen yorucu bir tedirginlik. 2 defa fragmanlara tepkiler üzerinden dizide otosansür uygulandı. Hande Down sendromlu bir bebeğe hamile kaldığındaysa dizinin böyle netameli bir konuyu neresinden tutacağı 3-4 bölüm izleyiciyi gerim gerim gerdi. Bir güvensizlik ve tedirginlik hali. Kızıl Goncalar çocuk yaşta evlilik hikayesinden yürüdü. Başlangıç hikayesi buydu. Dizi bu yönüyle çok günceldi çünkü zaten 2022 sonunda medyaya düşen Hiranur Vakfı olayıyla toplumda yükselen bir duyarlılık vardı. Unutanlar için olay ilk olarak 7 Aralık 2022 tarihinde Bir Gün gazetesinden Timur Soykan'ın bir yazısıyla gündeme geldi. Yazıda Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken aynı cemaatten Kadir İstekli ile imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun bu evlilik süresince cinsel istismara uğradığı iddiası yer aldı. Devam eden duruşmalarla konu uzun süre gündemde kaldı. Mahkeme sanıklara ağır cezalar verdi. Fikri takip için merak eden varsa Haziran 2025'te Yargıtay Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı davasında mahkumiyeti usulden bozdu. Yani sessiz sedasız başa dönüldü. Hiranur olayı toplumda ciddi bir kırılma eşiğiydi. Şimdi tarikatların çocuk yaşta evlilik üzerinden en çok ırgalandığı bir dönemde Kızıl Goncalar bu hassasiyet üzerinde yükselip yine bambaşka bir şey yaptı. Neden bambaşka? Kızıl Goncalar bu konuyu ilk ele alan yapım değil. Şimdiye kadar çocuk yaşta evlilik, aşiret düzeni ve bir gelenek eleştirisi olarak zaten verilirdi. Kız çocuğu hikayede özellikle yaşlı, meymenetsiz, kaba saba biriyle eşleştirilirdi ki konunun çirkinliği izleyiciye geçsin. Kızıl Goncalar bu konuyu aşiret değil tarikat içinde gösterince başta kıyamet koptu. Ama dizinin
esas farkı başkaydı. Kız çocuğunu gerçeküstü arzu nesnesi birine aşık etti. Öyle ki imam nikahı bozulunca ya da Cüneyd'i başkasıyla sözlenir görünce ağlayan bir çocuğun aşkını izletti. Yani yine bir şey deyip başka bir şey yaptı. Konuyu hijyenik sunabilmek için Cüneyd'in hastalığı üretildi. Her şeyle mükemmel bir genç adam, hasta olduğu için de kıza iyileşemiyor. Bunun neyini eleştireceğiz, değil mi? Peki hasta olmasaydı ne olacaktı? Yani konuyu eleştiri oklarından uzak tutmak ama istedikleri şekilde sunmak için tüm çaba gösterilir. Tarikatları en çok dile dolandığı noktadan temize çıkarma düşüncesi, çocuk yaşta evliliği kırmızı çizgi değil de tartışma konusu haline getirme amacı burada daha belirgin ortaya çıkar. Bu çaba çerçevesinde dil bayağılaşır, kadın STK'lar dolaşırken Zeynep'in bekaret belgesi gösterilir, senaristin pek sevdiği lafla kategorik olarak çocuk yaşta evliliğe karşı çıkılmaması gerektiği, iyilerinin de olduğu anlatılır. En sonunda da kadın STK'ları dergaha gelip sizi yanlış tanımışız dercesine Cüneyd'i onaylar. Canım, dizi kurgu bu. İyi de illa böyle olmak zorunda değildi ki. Pekala Zeynep ve Mira lise son çağında olabilirdi. Zeynep'in küçük bir kardeşini yazabilirlerdi. Cüneyt onunla evlendirilmek istenir. Ablası Zeynep'in mücadelesi ve oradan yükselen bir Cüneyt-Zeynep aşkı hikayeyi başka bir yere taşırdı. Ama arzu edilen bu değil demek ki. Kızıl Goncalar bu konuda taşın altına elini sokar gibi durup hiçbir taşı yerinden oynatmayıp tam tersi üstüne beton dökmek ister gibi. Dizi bite yazarken Selim üzerinden anlatılanlar da çok ekleme kalıyor. Şöyle düşünün, bu diziyi izleyen biri çocuk yaşta evlilik konusunda daha hassas ve bilinçli mi olur yoksa damat da yakışıklıymış mı der. Bu Türkiye'nin önemli bir yarası ve kimsenin fantezisinin de propagandasının da malzemesi olamayacak kadar acılara neden olmuş bir adet. Türkiye çocuk yaşta evlilik konusunda Avrupa birincisi. Bunu başka formda Jerry Seinfeld yapınca da çirkin, Roman vatandaşlar yapınca da çirkin, aşiretler gelenek adı altında yapınca da çirkin ve tarikatlar dini meşruiyet üreterek yapınca da çirkin. Ve buna amasız itiraz yükseltmeyen her ses sorumludur. Çocuk yaşta evlilik konusunu böyle verdikten sonra dizide 50 tane kadın hakları tiradı atılsa ne olur? Aydın olmak, özlü söz biriktirerek oradan o argümanı buradan bu kavramı alarak olmaz. Bütüncül ve kendi içinde tutarlı bir bakış gerektirir. Kızıl Goncalar bu açıdan temelde kadın sorununu öncelese de pek çok yerden dökülen bir dizi. Karısını asmaya kalkan adam dizinin en muzip sempatik karakteri yapılır. Doktor Levent Meryem'i övmek için ölmüş doktor karısının arkasından verip veriştirir. Ya bu ev en son ne zaman ev yapımı reçel gördü hiç bilmiyorum. Besteyleyken farklıydı. Yine evdi, dört duvarı vardı ama yuva oldu şimdi. Meryem, ikiniz de doktordunuz, elin kolun tutuyor, reçeli sen yapsaydın diyeydi, o zaman izleyiciye biraz daha geçerdi. Çok örnek verilebilir de meramım anlaşılmıştır sanırım. Dizinin en sevilen köşelerinden biri Levent-Cüneyt diyalogları. Dizi boyunca Cüneyd'in Levent'e yönelttiği itirazlar genelde moderniteye karşı bir meydan okuma niteliği taşır. Modernite burada akıl ve bilim aracılığıyla toplumsal yaşamı evrensel ilkelere göre düzenleme iddiasını temsil eder. Levent, modernitenin bu evrensel sabitelerine yaslanırken, Cüneyt bunların aslında Batı tecrübesine özgü tarihsel inşalar olduğunu hatırlatır. Örneğin çocuk yaşta evliliği felsefi bir zeminde tartışmaya açtığında 18 yaşın meşru kabul edilmesini tarih dışı değişmez bir hakikat değil, belirli bir modern dönemin hukuki ve toplumsal kabulleri olarak görür. Kime göre meşru, hangi ölçüte göre makul? Yetişkinlik yaşı neden 18? Neden bir insan kötü bir alışkanlıkla ilgili bir alışveriş yapmak istediği zaman 17 yaşında yapamıyor da 18 yaşında yapıyor? Neye göre değişiyor bu? Kim karar veriyor bunu? Neye göre, kime göre? Dünya geneli sizin ilke edindiğiniz aydınlanmacı sistemle yürütüyor işlerini. Cüneyd'in buralardaki çıkışları Türkiye özelinde modernite denince akla gelen Kemalist projeye karşı İslami duyarlılıkla bütünleşmiş bir postmodernizm sahiplenişini çağrıştırır. 1990'lar ve erken 2000'ler boyunca eli kalem tutan İslamcılar bir yandan Şerif Mardin'i, diğer yandan bu postmodern kritiği bolca kullandı. Bu postmodernite İslamcılık evliliğinden pek de bir şey çıkmadı. Bourdieu ve hilafet üzerine doktora yazanlar Erdoğan'a salavat getirir oldu. Bu elbette yapılan kritikleri
Levent'i değersizleştirmez ama Cüneyd'in bu salvolarına birkaç not düşmek gerekecek. Cüneyt-Levent diyalogları doğuyla batının, akılla kalbin, dinle bilimin zıtlaşması, tartışması ve ilerleyen bölümlerde de kaynaşması gibi sunulur. Ancak Cüneyd'in argümanları dini gelenekten değil, doğrudan batı düşüncesinden beslenir. Yani dile getirdiği tezler otantik bir iç üretimden ziyade yine ithal bir kavramsal cephaneliğe dayanır. Her zaman adlandırmasa da onun söylemlerinde Lyotard'ın büyük anlatılara kuşkusundan, Foucault'un iktidar eleştirisinden ya da Derrida'nın yapı sökümünden izler bulmak pekala mümkün. Bu açıdan Cüneyd'in modernite eleştirileri yerli, dini ya da doğulu değil, tersine Batı entelektüel geleneğinin iç tartışmalarının dizide bir yankısıdır. İkinci olarak Cüneyd'in dayandığı postmodern sorgulamalar, modernitenin tam karşısına yerleşen apayrı bir dünya değil, onun içinden türeyen bir uzantıdır. Zira modernitenin özü akıl, ilerleme ve düzen kadar eleştiridir de. Geleneği yıkan, otoriteyi sarsan bu kritik, bir noktadan sonra dönüp modernitenin kendi kabullerini de sorgulamaya başlar. Postmodernizm dediğimiz şey de budur. Modernitenin kendi içinden çıkardığı öz eleştirinin adı. Dolayısıyla Cüneyd'in tartışmalarda Levent'i sık sık alt etmiş gibi görünmesi aslında moderniteyi yıkmak değil, Levent'in temsil ettiği katı pozitivist yorumu modernitenin kendi eleştirel damarından vurmak anlamına gelir. Üçüncüsü, bu mesele üzerinde bu kadar durmamın sebebi günümüzde modernite eleştirilerinin aşırı sağın yükselişine zemin hazırlıyor olması. Bu eleştirilerin dini olması gerekmiyor. Hatta Batı'da daha çok seküler milliyetçi formda. Modernitenin dayandığı aydınlanmacılık ve onun ürettiği evrenselcilik fikrine kökten karşı çıkan bir aşırı sağ bugün dünyanın birçok yerinde güç kazanıyor. Vaktiyle postmodern aydınlardan duyduğumuz kuşkucu söylemlerin avam halleri bugün bu çevrelerde göç karşıtlığından iklim krizi inkarcılığına, İslamofobiden türlü ırkçılıklara kadar uzanan bir repertuara dönüşüyor. Çok emek harcandığı paylaşılan bu tartışma sahnelerinde keşke daha temkinli bir dil olsaydı. Çocuk yaşta evlilik tartışmasına dönersek, 18 bugünkü modern hukukun icat ettiği yapay bir eşik değil, çoğu toplumda makul bir sınır olarak karşımıza çıkar. Yine de Cüneyd'in argümanını devam ettirirsek, bu yaş sınırının tarihselliği konusunda haklıdır. Geçmişte ortalama insan ömrünün kısalığı, eğitim hayatının sınırlılığı, kırsal üretim tarzının belirleyiciliği, savaşlar, kıtlıklar gibi nedenlerle evlilikler daha erken yaşlarda gerçekleşiyordu. Ancak bugünün koşullarında bu dinamiklerin hepsi değişmişken Cüneyd mantıksal tutarlılık içinde düşünse bu yaşın neden aşağı çekilmediğini değil, belki neden yukarı taşınmadığını sorgulardı. Ahlı dalda bülbül etmez. Taşla sopayla mı durduracaksınız koskoca ordumu? Burası var ya, Cüneyd Efendi'nin şurası değil. Ben de Cüneyd değilim. Ellerinle öldürdün onu, ellerinle öldürdün. Dizinin işlediği temalardan biri de tarikatlara devlet kontrolü. Kızıl Goncalar'ın kendine has evren kurabilme başarısında özel terminolojisinin önemli bir etkisi var. Senaristler pek çok sözcük türetir. Vakti vifak, vakti mekatıl gibi gerçekte olmayan, dizinin evrenine özel türetilen tabirler. Ancak her ne hikmetse birkaç yerde bundan vazgeçer, tarihten beslenir. Nakibül Eşraf ve Meclis-i Meşayih. Osmanlı'da Nakibül Eşraf, peygamber soyundan geldiği kabul edilenlerin ayrıcalıklarını ve defter kayıtlarını tutardı. Meclis-i Meşayih ise 1866'da Şeyhülislam'la bağlı olarak kuruldu. Tekkelerin idaresini, şeyhlerin tayin azil usullerini bir yönetmeliğe bağladı. Bölgelerde meşayihin kendi içinden seçtiği denetçilerin teftiş yapmasını öngördü. Damınızın, mürşidinin 100 yıl sonra toplanan bu meclise admet etmesi gerekirmiş meğer. Meclis-i Meşayi'nin şeyhleri. Hepsi birazdan açıklama yapmışlar. Vahit güneş gibi münafıkları defetmekte devletimize desteğini sağlayanların üstüne mal bulmuş gibi çullananlara inat, faniler itikatlarına sahip çıkmış. Uygulamanın etkinliği, taşradaki seyri ve merkeziyetçi modernleşme dalgalarıyla ilişkisi tartışmalı kalsa da bu kurum düzenleme ve denetim fikrinin kurumsal ifadesiydi. Ne var ki imparatorluğun ömrü bu projenin artısını eksisini tartmaya yetmedi. Dizi normalde kendi kavramlarını üretirken belli ki bu iki örnekte tarihten iki tabiri dolaşıma sokmak istemektedir. İkisi de dini alanın kayda düşürülmesi ve kurumsal denetlenmesiyle ilgilidir ki dizinin tarikatlara devlet yargı kontrolü mesajıyla örtüşür. Konunun odağı siyasetken dizi tartışmayı yanlış bir yerden yürütür.
Çözüm mesela Diyanete ilave yeni bir üst kurum icat etmekten ziyade mevcut hukuk rejimini işletmektir. Çocukların korunması, eğitim öğretim, dernek vakıf, vergi, kara para, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi zaten var olan hükümlerin tarafsız, izlenebilir ve eşit uygulanması. Sorun norm ve kurum yokluğu değil, icra ve irade eksikliğidir. Yeni bir tabela irade yoksa hızla kitabına uydurulan bir kabuğa dönüşür ki böyle kurumların farklı iktidarlarda lehte aleyhte başka tür suistimallere yol açmaması düşünülemez. Bir iş farklı kesimleri aynı anda rahatsız ediyorsa bunu genelde olumlu bir işaret olarak görürüm. Ancak bu ya bir muğlaklık, ucu açıklık ya da belirgin bir iç tutarlılık varsa anlamlıdır. Kızıl Goncalar herkesi rahatsız etmeyi başardı. Ancak ne muğlaklık ne de tutarlılık gösteriyor. Sanırım üzücü olan dizinin pek çok noktada kalitesini gösterip izleyicisinin dizi hakkında hayal kurmasına müsaade etmesi ve sonrasında yaşattığı hayal kırıklığı olsa gerek. Aslında eleştirilerin kayda değer bir kısmını daha önce dillendirdim. Bunların yanında önceki 9 videoda ayrıntılı biçimde ele aldığım işçilikler, titizce hazırlanmış sahneler, diyaloglar, başka güzel mesajlar orada duruyor. Dinle ilgili film ya da dizi üretmek yalnızca Türkiye'de değil dünyanın her yerinde zorlu bir iş. Kızıl Goncalar bu zorluğun içinde uzun süre reyting baskısına yenilmeden yol alabildi. Özellikle PQ sahnesi gibi anlarda yalnızca izleyenleri değil, izlemeyenleri de içine çeken kamusal tartışmaların fitilini ateşledi. Yerli dizilere getirdiği farklı sinema dili ve dini konuları ele alacak dizilere çektiği kalite çizgisi yanında bir tartışma alanı, bir konuşma alanı doğurdu ki bence bu tek başına bile kıymetli. Dizi çoğu şeyi dikte ettiği gibi bittiğinde de ne dememiz gerektiğini yine kendi söyledi. Bir kıssaydı, geldi geçti. Geldik serinin sonuna. Kızıl Goncaları Skotopya ile birlikte takip edenler için dizi şimdi bitmiş oldu. Başladığım bir işi bitirebildiğim için mutluyum. Kızıl Goncalar başladığında kanal 4 aylıktı. İlk inceleme videosu ilgi görünce devamı beklendi. O bir sonrakini derken geriden de olsa dile kolay 10 videoluk bir arşiv oluştu. Serinin müdavimleri bir yana altı üstü bir dizi izle geç neyini bu kadar kurcalıyorsun diyenler de oldu. İşçiliği emeği ortada ama öncelikle dizinin kendisini önemsiyordu. Başına sonuna her yerine mesajlar koyması bundan. Haliyle bana da konuşulacak çok konu çıktı. Başka türlü pek rağbet görmeyecek birçok konuyu popüler kültür üzerinden anlatma zemini sağladı. Diğer yandan YouTube birbirinin kopyası, ansiklopedi maddesi gibi kuru bilgi videolarıyla doluyken bir kurmaca üzerinde somut bir içerik ve söylem analizi uygulama fikri bana değerli geldi. Bilgiye ulaşmak, bilgileri sıralamak artık kolay. İletişim mezunu uzay bilimi anlatıyor, milyonlar izliyor, referans alıyor. Artık herkes her şeye ulaşabiliyor, herkes her şeyi anlatabiliyor. Bugün esas beceri analitik bakabilmek, eleştirel düşünebilmek ve Kızıl Goncalar inceleme serisinin bunun özgün, uygulamalı bir örneğini sunduğunu umuyorum. Öyle ya da böyle Türkçe YouTube'da hem nitelik hem nicelik olarak gelmiş geçmiş en çaplı dizi incelemesi ortaya çıktı. Bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkürler. Hoşça kalın.